Akvaryum kültüründen herkese sevgiler, saygılar, zevkli hobiler. Daha önceki videolarımızda akvaryum hobisinde yaptığımız en sık hataları seri şeklinde sizlerle paylaşacağımı belirtmiştim. Gelin hep birlikte sık yapılan hataların devamına göz atalım. Diğer videolarımızı da izlemediyseniz onları da izlemenizi tavsiye ederim. Haydi başlayalım. Hatalar videomuza yaptığımız en tehlikeli hata ile başlamak istiyorum. Bazı dönemlerde maalesef balıklarımızı hasta ediyoruz ve bu hastalıklar yüzünden ilaç kullanmak durumunda kalabiliyoruz. Sizlere daha önce hastalıklar hakkında video hazırlamıştım. O videomuzu mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Bu hastalıklar içinde en sık karşılaştığımız hastalık olan iç parazitin tedavisi hakkında da başka bir video paylaşmıştım. Balıklarımız hastalandığı zaman belirtiler hafifse ilaçlı banyo, belirtiler yoğun ise karantina tankı uygulamalıyız. İşte yaptığımız hata da tam burada gerçekleşiyor. Bir balığımız hastalandığında bile ilaç uygulamasını tüm akvaryuma yapıyoruz ve maalesef bunun sonucunda akvaryumdaki bakteri kültürünü yok etmiş oluyoruz. Balıklarımız için akvaryumda oluşturduğumuz bakteri kültürü çok önemlidir. Bizler hasta bir balık için tüm akvaryumu tehlikeye atıyoruz. Peki o zaman ne yapacağız? Sizlere daha önce de söylediğim gibi her hobicinin küçük bir karantina akvaryumu olmalıdır. Hasta balıklarımızı burada tedavi etmeli ve iyileştikten sonra ana akvaryuma koymalıyız. Bu sayede sağlam balıklarımızı da tehlikeye atmamış oluruz. Ancak burada şunu da belirtmek istiyorum. Eğer hastalık semptomları tüm akvaryumu sarmışsa ve tüm balıklarınız hastaysa, akvaryumda bitki bulunmuyorsa, filtre sistemlerini de sıfırlamak için ana akvaryuma ilaç uygulanabilir. Yine de mümkün olduğunca ilacı karantina akvaryumuna uygulamakta fayda var. Burada hemen şu hatırlatmayı da yapmak istiyorum. Eğer hastalık tüm akvaryuma bulaştı ve sizler ilacı ana akvaryuma yaptıysanız, balıklarınız iyileştikten sonra bu ilaç kalıntılarının akvaryumdan uzaklaştırılması gerekir. Bunu yapmak için karbon kullanabiliriz. Dış filtre ya da sampa koyacağınız aktif karbon, ilaç kalıntısını bağlayacak ve sonrasında karbonu çıkararak bu ilaç kalıntılarını uzaklaştıracaksınız. Yine burada yapılan bir başka hataya değinmek istiyorum. İlk kurulumda ya da hastalık sonrası dış filtre ve sampa koyduğumuz karbonu hobiciler akvaryumdan çıkarmamaktadır. Karbonun belli bir kapasitesi vardır ve bu kapasite dolunca zaten bir faydası kalmayacaktır. Ancak karbonun kapasitesi henüz dolmamışsa akvaryuma eklediğiniz vitaminleri bu karbon kendisine çekecektir ve sizin eklediğiniz vitaminin hiçbir faydası olmayacaktır. Bir diğer önemli ve ölümcül hata ise su değişimlerinde akvaryumdaki kumun karıştırılmasıdır. Bildiğiniz gibi azot döngüsünün son aşamasında ortaya nitrat çıkmaktadır. Bu nitrat ise öz kütlesinden dolayı suda dibe çökme eğilimindedir. Eğer kumunuzun kalınlığı yüksekse nitrat kumun alt katlarına doğru yönelmekte ve sizler de dip çekimi yaparken kumu karıştırırsanız sudaki nitrat oranı aniden artmaktadır. Bu da nitrat patlaması dediğimiz olaya sebep olmaktadır. Nitratın bu derece hızla yükselmesi ölümcül olabilmektedir. Bu sebeple su değişimlerinde kumu karıştırmamalı ve sadece yüzeyinden dip çekimi yapmalısınız. Kumdan bahsetmişken kum seçiminde yapılan hatalardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle kumumuzun kalınlığını balığınızın türüne göre belirlemeniz gerekir. Gereğinden fazla kalın olan kumların arasına yem artıkları ve pislikler girmekte ve akvaryumda amonyak oluşumuna sebep olmaktadır. Ayrıca pek çok tür kum ile oynamayı sevmektedir. Genelde erkekler kumu ağızlarına alıp atmakta ve belli yerlere yığmaktadırlar. Kendi bölgelerini bu şekilde belirlemektedir. Burada bir diğer hata, akvaryuma dekor yaparken dekorların üst üste konulması sonucunda alttaki kumların balıklar tarafından kazılması sonucu dekorların çökmesidir. Akvaryuma koyduğumuz taş ve dekorların yerleşimine dikkat etmeli, olası kazaların önüne geçilmelidir. Dekor seçiminde ise ucu sivri taş ve dekorların kullanılmasından kaçınılmalıdır. Balıklar akvaryumda bazen çok hızlı hareket etmekte, birbirini kovalamakta ve bu sırada dekorlara çarparak yaralanabilmektedir. Bu sebeple de bu tarz dekorlardan kaçınılmalıdır. Şimdi kendimin de geçenlerde yaptığı bir hatadan bahsetmek istiyorum. Akvaryumlara hava vermek için iç filtrenin dışında bir de hava motorları kullanırız. Hava motoru kendisine serum benzeri hava hortumu ve hava taşı vasıtasıyla balıklarımızın ihtiyaç duyduğu havanın akvaryuma verilmesi sağlayan bir araçtır. Bizler bazen hava taşına, bazen de pipo filtrelere havayı bu motorlar sayesinde veririz. Genel olarak hava motorunun akvaryumdan yukarıda durması gerekir. Ancak bazen buna imkan olmaz.
Benim de yaptığım hata gibi hobiciler bu motoru akvaryum seviyesinden aşağıya koyduklarında check-valve dediğimiz ürünlerden kullanmazlar. Kullanmadıkları için de elektrik kesintilerinde akvaryumdaki su hava motorundan ters yönde motora doğru akmaya başlar. Bu durumda hava motorumuza akvaryum suyu dolacaktır ve maalesef motorumuz bozulacaktır. İşte bu durumun yaşanmaması için check-valve kullanılmalıdır. Check-valve içerisindeki basit düzenekle tek yönlü bir akış sağlar. Hava motorundan akvaryuma hava akışına izin verirken akvaryumdan hava motoruna doğru ne hava ne de su akışına izin vermez. Bu sayede yaşanacak olumsuz durumların önüne geçilmiş olur. Piyasada birkaç liraya bulabileceğimiz bu ürünü mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Pek çok hobici akvaryumda bitkiyi sevmektedir. Bu sebeple de çeşitli pet shoplardan ya da arkadaşlarından bitki almaktadır. Ancak bu aldığımız bitkiler ile istenmeyen canlılar da akvaryumumuza konuk olabiliyor. Adi salyangoz adını verdiğimiz bu davetsiz misafirler akvaryumda çok hızlı çoğalmaktadır. Burada dikkat etmeniz gereken nokta aldığınız bitkinin üzerinde bu tarz salyangozların olup olmaması değildir. Bitkinin bulunduğu akvaryumda salyangoz olup olmamasıdır. Çünkü salyangozlar yumurtalarını bu bitkiler üzerine bırakmakta ve bizler bu yumurtaları çok küçük oldukları için görememekteyiz. Bu sebeple bitkilerden ziyade bitkinin bulunduğu akvaryuma dikkat etmenizi öneririm. İnanın adi salyangoz akvaryumunuza girdikten sonra onu çıkarmak hiç de kolay olmayacaktır. Çünkü filtreler dahil akvaryumun her yerine dağılmakta, çok hızlı üremektedir. Burada size yine karantina akvaryumunu önermek istiyorum. Yeni aldığınız bitkileri bu karantina akvaryumuna koyabilirsiniz. Yaklaşık 2-3 haftada bitkiler üzerinde yumurta varsa onlar çıkacaktır. Aldığınız bitkide bu süreçte çıkan herhangi bir salyangoz görmüyorsanız bitkiniz temiz demektir. Hobicilerin sık yaptığı bir diğer hata ise su şartları ve beslenme şekilleri farklı olan balıkları bir arada beslemeye çalışmaktır. Balıklar hem su şartlarına hem de beslenme şartlarına göre farklılık göstermektedir. Bazı balıklar sert su severken bazı balıklar yumuşak su sevmektedir. Ve bizler bu iki farklı su isteyen balığı bir arada beslersek uygun olmayan şartlarda balık beslemiş oluruz. Ve ileride su şartları uygun olmayan balıklarınızı kaybedebilirsiniz. Yine balıklar beslenme türüne göre otçul, etçil ve karışık olarak 3 gruba ayrılırlar. Etçil bir balığınız varsa ve diğer otçul balıklarınız ile bitkisel besliyorsanız, etçil balığınız yeteri kadar beslenemediği için yeterli kondisyona sahip olamayacaktır. Özellikle otçul beslenmesi gereken bir balığınız varsa ve sürekli etçil olarak besliyorsanız da bir süre sonra maalesef balığınızı kaybedebilirsiniz. O yüzden aynı beslenme türüne sahip balıklara bir arada bakmanız çok önemli. Burada biz hobicilere de biraz iş düşmektedir. Balığınızı nasıl beslemeniz gerektiğini sadece yakın arkadaşlara ya da pet shoplara sormak yerine internetten de araştırmanızı öneririm. Maalesef pek çok pet shop bu konuda bilinçsiz hareket etmekte, hobicileri yanlış yönlendirmektedir. İnternette kısaca bir araştırma yaparak hangi su şartları gerekir, hangi şekilde beslemek gerekir gibi soruların cevaplarını bulmak zor değildir. Beslenmeden bahsetmişken yemleme sırasında yaptığınız bir hatayı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Balıklarınızı beslerken attığınız yemleri balıklarınız 2 dakikadan fazla bir sürede tüketiyorsa fazla yemleme yapıyorsunuz demektir. Fazla yemleme sonucu suyunuz kirlenecek. Balıklarınız fazla beslendiği için hazımsızlık sonucu sonu ölüme gidecek sorunlar olabilecektir. Burada sizlere önerim günlük yemleme sayısını arttırarak verdiğiniz yem miktarını azaltmanızdır. Az az ama sık sık yemleme yaparak balıklarınızın gün boyu aç kalmadıklarını ve fazla yem yemedikleri için de sindirim sıkıntısı çekmediklerini göreceksiniz. Yemleme sırasında karşılaşılan bir diğer sorun ise farklı boylardaki balıkların bir arada tutulmasından kaynaklanmaktadır. Balıkların boyutuna göre kendi işlerinde bir hiyerarşik sistemleri vardır. Büyük balıklar yeme çok daha rahat ulaşırken küçük balıkların yemi bulması daha zordur. Eğer imkan varsa balıklarınızın boylarının aynı olmasına ya da aynı boyda ya da yakın boyda balık satın almaya dikkat edilmelidir. Akvaryumda küçük balıklar ya da yavrular varsa yemleme yapılırken akvaryumda farklı bölgelerden yemleme yapılmalı. Sadece büyük balıkların yemi bitirmelerine izin verilmemelidir. Aksi takdirde yeterince yem bulamayan balıkların yanık kalması gibi bir durum söz konusu olabilir. Hobicilerin yaptığı bir diğer hata ise bu harcamı kullanmamaktır. Hem kış aylarında hem de yaz aylarında bu harcamanın farklı işlevleri ve katkıları vardır. Kış aylarında bildiğiniz gibi havanın soğumasına bağlı olarak ısıtıcılar sık sık çalışır. Akvaryum bir taraftan ısıtıcı ile ısınırken diğer taraftan ısı kaybeder.
Buhar camı bu kaybedilen ısının azaltılması için önemli bir görev görür. Buhar camı sayesinde ısıtıcınızın daha az çalıştığını sizler de kolaylıkla görebilirsiniz. Buhar camının yaz aylarındaki görevi ise buharlaşmadan kaynaklı olarak ortama verdiğiniz nemin azaltılmasıdır. Buharlaşan su buhar camı sayesinde tekrar akvaryuma düşer. Ancak buhar camının sizin için esas katkısı bu değildir. Bildiğiniz gibi hem balıklarımızın hem de akvaryumun daha güzel görünmesi için ışık kullanırız. Kullandığımız bu ışık kaynaklarının tesisatı nemden olumsuz etkilenmektedir. Elektrik tesisatı neme maruz kaldığında hem kullanım ömrü kısalacaktır hem de tehlike oluşturabilecektir. Bu sebeple de buhar camını yaz aylarında da kış aylarında da mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Son olarak da akvaryum kurarken yapılan hatalardan bahsetmek istiyorum. Akvaryumlarımız büyük de olsa, küçük de olsa belli bir ağırlığa sahiptirler. Ülkemizde cam gibi kırılabilen bir malzemeden yapılmaları sebebiyle de dikkat edilmeleri gereken bir yapıdadırlar. Akvaryumu koyacağımız sehpa ya da dolabın akvaryumu taşıyabilecek bir yapıda olması çok önemlidir. Yeterince sağlam olmayan bir sehpa ciddi kazalara sebep olabilecektir. Mümkünse demir profil giydirmeli ya da ahşap bloklarla içeriden desteklenen sehpalar tercih edilmelidir. Burada bir diğer önemli husus ise akvaryumun dengesidir. Zemindeki ya da sehpadaki dengesizlik akvaryuma da yansıyacak ve akvaryumun esnemesine sebep olacaktır. Bu durum ise akvaryumun kırılması ya da silikonlardan bırakması anlamına gelebilir. Sonrasını ise hiçbirimiz düşünmek istemeyiz. Bu tür durumlarla karşılaşmamak için sehpanın dengesinin tam olması ve akvaryum ile sehpa arasında mutlaka strafor koyulmasını tavsiye ederim. Strafor, tabandan kaynaklı dengesizlikleri belli bir ölçüye kadar alacaktır. Ancak sizler yine de akvaryumu koymadan önce bir su terazisi vasıtasıyla dengeyi sağlamaya çalışın. Evet sevgili dostlar, bugün hobicilerin en sık yaptığı hataların bir kısmından bahsettim. Sık yapılan hatalara ilişkin diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Balıklarımızın sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmeleri için bizlerin daha bilinçli hobiciler olması gerekir. Bunun için de hatalarımızı en aza indirmeliyiz. Yaptığımız hareketleri sorgulayarak ve araştırarak hobiyi daha doğru şekilde yapmalıyız. Umarım bu videomuzda faydalı olmuştur. Sormak istediğiniz bir şey olursa aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olmadıysanız abone olarak ve bildirimleri açarak bizlere destek olmanız kanalımızın gelişimi için çok önemli. Akvaryum kültüründen herkese sevgiler, saygılar, zevkli hobiler.